Merhaba arkadaşlar, gelişen ekonomiler ile ilgili yeni öne sürülmüş önemli çözümlemeler ve tahminler var. Endonezya, Brezilya gibi Standard Chartered ülkelerinden gelen son tahminlere göre, bugünün yükselen pazarları yarının güç merkezleri olacak. Türkiye ve Mısır önümüzdeki birkaç yıl içinde ekonomi merdiveninde yükselecekler. Bu trendin sonunda Türkiye'nin 5. ekonomi olduğunu görüyoruz. Gelecekteki büyümeye girmeden önce, bugün işlerin nerede durduğuna bakalım. Çin, yakın zamanda ABD'yi satın alma gücü paritesine göre ayarlanmış, gayri safi yurt içi hasılaya göre, geride bıraktı. Böylece Çin dünyanın en büyük ekonomisi haline gelmiş oldu. Hindistan, Japonya ve Almanya, bir bakışta ilk 5'teki zirveyi tamamlıyordu. Ancak 2030 yılına kadar bu durumun değişmesi bekleniyor. Çin'in gayri safi yurt içi hasılasının ekonomik büyüklüğü, ülkenin hala ABD'nin 2 katı büyüklüğünde bir ekonomiye ulaşabileceğini gösteriyor. Doğal bir yavaşlamayı da hesaba katarak büyümeye devam edecek olduğunu kabul edersek, hali hazırda dünyadaki en büyük 10 şirketten 5 içinde bulunmaktadır. Gelelim Hindistan'a. Hindistan ikincilik pozisyonuna geçecek. Dünyanın en hızlı büyüyen şehirlerinin çoğu Hindistan'da olduğu için bu büyümenin bir kısmı hızlı şehirleşmeyle desteklenecek. Endonezya ekonomisinin ise, bugün Hindistan'ın büyüme hızının 3 katına çıkarak büyümesi bekleniyor. Ülkenin başkenti Jakarta'nın 2030 yılına kadar dünyanın en büyük mega şehri olacağı öngörülüyor. Ve küresel gayri safi yurt içi hasıla pastasının, ilk diliminde yer alan 3 Asya ülkesinin, paylarının toplamının %35'e çıkması bekleniyor. Özellikle Endonezya, 2030'a kadar sıralamasını, 21. sıradan 7. sıraya yükseltecek. Endonezya'da ülke nüfusu hızla artıyor, bu durum ekonomik büyümede büyük rol oynayacak. Gelelim zayıf büyümeler görülen Avrupa'ya. Almanya'nın dünyada ilk 10'da kalması bekleniyor, ancak ilk 10 ekonomi, listesinin en altında. Yine de Almanya, muhtemelen tüm Avrupa'nın egemen ekonomisi olarak kalacak. Batı Avrupa'nın kalanının ise, mütevazı büyüme oranları ile, daha popüler olan ve hızla gelişen, ülkelerin gerisinde kaldığını göreceğiz. Bu, gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler arasındaki fark, teorik olarak kapanmaya devam ederken, Avrupa ülkelerinin gayri safi yurt içi hasılalarının, küresel paylarında, sona yaklaşıldığı gerçeği ise, dünya çapında ortaya çıkacak bir eğilimdir. Global trend, bu tahmine yansıdığını gördüğümüz yöndedir. Bu değişim meydana geldiğinde, dünyanın en büyük 10 ekonomisi bugünün yükselen pazarları olacak. Bu durumun sonuçları ise ilgilendiğiniz daha da fazla konuyu kapsayabilir. 10 soruda, gelişen piyasalar. 10 büyük yükselen pazar, BEM ekonomileri, alfabetik sırayla. Arjantin, Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya, Meksika, Polonya, Güney Afrika, Güney Kore ve Türkiye. Mısır, İran, Nijerya, Pakistan, Rusya, Suudi Arabistan, Tayvan ve Tayland diğer gelişmekte olan pazarlardır. Soru 1: Yükselen piyasalar neden önemlidir? Yükselen, pazar etiketin etkisi arttıkça, daha az uygulanır. En önemlisi, yükselen piyasalar, küresel ekonominin büyümesine yardımcı olacaktır. Sağlam büyüme ve gelişme, nihayetinde gelişmekte olan ekonomilerin daha gelişmiş olduğu düşünülen ekonomileri geride bırakması ile sonuçlanabilir. Yükselen bir pazarı tanımlayan şey. Yükselen piyasa ekonomisi, gelişmekte olan bir ulusun, büyüdükçe küresel piyasalarla daha fazla ilgilenen ekonomisidir. Kritik olarak, yükselen bir piyasa ekonomisi, düşük gelirli, daha az gelişmiş, genellikle sanayi öncesi bir ekonomiden, daha yüksek bir yaşam standardına sahip modern, endüstriyel bir ekonomiye geçiş yapıyor. Soru 2: Gelişmekte olan piyasalar iyi bir yatırım mı? Temel tedbirler uygulandığında, yükselen bir piyasaya yatırım yapmanın getirileri, risklerden daha ağır basabilir. Dalgalanmalarına rağmen, en fazla büyüme ve en yüksek getiri sağlayan hisse senetleri, en hızlı büyüyen ekonomilerde bulunmaktadır. Soru 3: Gelişmekte olan pazarlar neden daha hızlı büyüyor? IMF tahminlerine göre, gelişmekte olan ekonomilerin gelişmiş ekonomilerden daha hızlı büyümesi bekleniyor. Mesela, 2020'de %4,8'e karşılık, gelişmiş ülkelerdeki benzerleri için %3,6 büyüme bekleniyor. Bir yatırımcı olarak bu önemlidir çünkü ekonomik büyüme daha yüksek olduğunda kurumsal gelirler daha hızlı büyüme potansiyeline sahiptir. Soru 4: Çin neden yükselen bir pazar olarak kabul ediliyor? Yükselen piyasa ekonomilerini anlamak. Hem Çin hem de Tunus bu kategoriye giriyor çünkü ekonomik kalkınma ve reform programlarına giriştiler ve pazarlarını açmaya ve küresel sahneye çıkmaya başladılar. Emerging marketler hızlı büyüyen ekonomiler olarak kabul edilir. Soru 5: Rusya neden yeni gelişen bir ekonomi? Rusya zengin tarım topraklarına sahip ve net bir tahıl ve kereste ihracatçısı. Rusya kendi halkına bakabilir ve diğer uluslara yiyecek ve malzeme sağlayabilir. Hindistan ve Çin'deki büyüme, Rusya'nın kaynaklarına talep yaratıyor. Rus ekonomisine genel bakış. Rusya, BRICS olarak bilinen 5 yükselen pazar grubunun bir parçasıdır. Diğerleri Brezilya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dır.
Rusya'nın gayri safi yurt içi hasılası, 1998'den beri istikrarlı bir büyüme yaşadı. Mesela Rusya, 2018'de, uluslararası büyüme ve yükselen petrol fiyatları sayesinde %1,8 büyüdü. Soru 6 Hindistan neden gelişmekte olan bir pazar? Hindistan Cumhuriyeti, dünyanın yükselen süper güçlerinden biri olarak kabul edilir. Bu potansiyel, başlıca göstergelerle, demografik eğilimler ve hızla genişleyen bir ekonomi ve diğer çeşitli göstergelerle ilişkilendirilmektedir. Mesela 2015'te Hindistan, tahmini %7,5'lik gayri safi yurt içi hasıla oranıyla, dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi oldu. Gelişmekte olan tüm pazarlar arasında, Hindistan'ın üretimdeki güçlü büyümesi, iş dostu reformları, altyapı gelişimi ve siyasi istikrar, ülkeyi yatırımcılar için yatırım yapılacak en önemli gelişmekte olan pazar haline getiriyor. Soru 7 Yükselen piyasa tahvilleri iyi bir yatırım mı? Emerging market tahvilleri, ABD hazine tahvillerine göre, hisse senetleriyle daha yüksek oranda ilişkili olma eğilimindedir. Bu, yüksek getirili tahviller kadar yüksek bir korelasyon değil, ancak yine de önemli bir getiri. Yükselen piyasa tahvilleri, yüksek getirili borçlara benzer getiriler sunabilir, ancak ABD hisse senetleriyle daha düşük korelasyonlar sunar. Soru 8 Hangi varlık fonları, gelişmekte olan piyasaları hedeflemektedir? Yükselen piyasa fonları, gelişmekte olan veya yükselen piyasa ekonomilerinden çeşitli varlık sınıflarındaki menkul kıymetlere, hisse senetleri, tahviller ve diğer menkul kıymetlere, yoğun bir şekilde yatırım yapan bir tür yatırım fonu veya ETF'dir. Bu fonların yatırım yaptığı en yaygın yerler Hindistan, Çin, Rusya ve Brezilya'dır. Soru 9 Tüm global dış pazarlarda var olan 3 büyük pazar nedir? Bir şirket yabancı bir pazara giriş araştırırken, incelemesi gereken 3 büyük pazar vardır: 1 tüketici pazarı, 2 endüstriyel pazar ve 3 devlet pazarı. Soru 10 Gelişmekte olan pazarlar küresel bir şirketin başarısı için neden önemlidir? Gelişmekte olan pazarlar, her büyüklükteki şirkete gelirlerini arttırmak için eşsiz fırsatlar sunar. Ve, getiri oranınız için en önemlisi, böylesine verimli bölgelere girerek, bu büyüyen ekonomilerde pazar payını ele geçirerek gelirinizi artırabilmenizdir. Bonus bilgiler için sorular. Bonus 1 Yükselen piyasalarda nasıl başarılı olursunuz? Yükselen pazarlarda başarıya giden 5 adım. 1 Kıtlığa alışın. 2 İletişim teknolojisini güncel tutun. 3 Yeni yönetsel ve liderlik yetkinlikleri geliştirin. 4 İşbirliğine dayalı bir çözüm arayın. 5 Keskinlikleri bırakın, esnek olun. Bonus 2 Türkiye neden yükselen bir ekonomi? Son birkaç 10 yıldır yükselen bir pazar olarak kabul edilen Türkiye, yükselen bir güç olmaya hazırlanıyor. Büyüyen bir ekonomi, artan askeri etki, aktif diplomasi ve güçlendirilmiş bir ulusal kimlik, bu yeni, heyecan verici değişime büyük katkı sağladı. Önde gelen yükselen piyasa ekonomileri, 2030 yılına kadar dünyanın en büyük 10 ekonomisi listesinde yerini bulacak ve Türkiye 5. sırada yer alacak. Listedeki muazzam değişiklik, muhtemelen bu ekonomilerde artan genç nüfus ve genişleyen orta sınıf tarafından körüklenecek. Bonus 3 Endonezya neden gelişmekte olan bir pazar? Endonezya, büyüyen orta sınıf, büyüyen siyasi, ekonomik açıklık ve Orta Doğu'nun gelişmekte olan büyük pazarları ile potansiyel iş ilişkileri nedeniyle yatırımcılar için çekici bir pazar haline gelmekle kalmıyor, Endonezya aynı zamanda malzeme sağlayıcıları için çekici bir pazar ve tedarik zinciri çözümleri sunuyor. Bonus 4 Brezilya neden gelişmekte olan bir pazar? Brezilya ekonomisine genel bakış. Brezilya, Güney Amerika'daki en büyük ekonomidir ve gayri safi yurt içi hasılaya göre, dünyanın 8. en büyük ekonomisidir. Bununla birlikte, gelişmekte olan bir pazar olarak sınıflandırılır, çünkü hala, gelişmekte olan, durumdan, gelişmiş duruma geçiş yapmaktadır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgili dostlar, bu video bizim 199. çalışmamız. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Sorularınızı ve yorumlarınızı bekliyoruz. Videoları izlerseniz ve beğenirseniz çok sevinirim.